Selam. Hangi kumaşa hangi dikiş iğnesi? Hepsi bu videoda. Doğru bilinen yanlışlar, eksiklikler ve yapılan hatalar, yapılan doğrularla birlikte bu videoda sizlerle birlikte olacağız. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Eğer daha önce kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Alt açıklamalar kısmına birçok video linki bırakacağım. Özellikle ustalık sınavına hazırlananlar, dikişe yeni başlayanlar ve çok acemiler için birçok videom var. Onları izleyebilirsiniz. Kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum. Gelelim şimdi dikiş iğnelerine. Videoların başlarına biraz tutuk olabiliyorum ama sonra biliyorsunuz ki fazlasıyla açılıyorum. Instagram'dan ve YouTube'dan en çok gelen sorular, kendi kursiyerlerimde gördüğüm en çok yanlışlardan ve yıllık tecrübelerime, yıllardır süregelen tecrübelerime dayanarak yanlış iğne kullanımının dikiş bozukluklarına ve sizi dikişten soğutmaya varacak kadar yanlış böyle davranışlara sebebiyet verdiğini biliyorum. Başlıyoruz. Doğru iğne kullanımı, doğru iğne seçimi, makineye doğru iğne takmak bizi zaten dikişe 5-0 önde başlatacaktır. O çok önemlidir. Öncelikli olarak makine markanıza uygun iğne seçmelisiniz. Yani Singer marka makine kullanıyorsanız Singer iğne seçmelisiniz. PAF marka makine kullanıyorsanız PAF iğne seçmelisiniz gibi gidiyor ama Singer iğnelerle genelde PAF'ta da, Brother'da da, Bernina marka makinalarda da dikiş dikilebiliyor. Janamo'da de dikilebiliyor. Ama tercihimiz markamıza uygun iğne seçmektir. En önemli şeylerden biri de orijinal iğne seçimidir. Orijinal iğne seçimi derken mesela işte bazen internette satılıyor. Singer ev tipine uygun deniyor mesela. Orijinal iğne demiyor. Orijinal olması iğne markamız, makine markamız ne olursa olsun çok önemlidir. İlk önce bunu söyleyeyim. Notlar çıkardım ve tripoduma yapıştırdım. Arada onlara bakacağım. Kusura bakmayın. İlk önce bilinen en önemli yanlış, her ince numaralı iğne penye iğnesi değildir. Yani siz iğne numaramız incelince onunla penye dikebileceğinizi düşünüyorsunuz ama hayır, öyle değil. Dokuma kumaşlar için olan iğneler ayrıdır. Örme triko jarse kumaşlar için olan iğneler ayrıdır. Overlock iğnelerimiz ayrıdır. Çok kalın kumaşlar için olan iğnelerimiz ayrıdır. İğne paketleri üzerinden şimdi ben size bunları tek tek göstereceğim. Bu elimdeki örneğin düz dikiş için, pardon, örgü ve orta ağırlıktaki kumaşlar içinmiş. Biz atölyemizde Singer marka iğne kullanıyoruz ve normalde birinci kurallarımızdan biri de her yeni ürüne başlarken makinamızın iğnesinin değiştirilmesidir. Çünkü zamanla iğnelerin uçları kütleşir, özelliğini kaybeder, eğilebilir, tarazlanabilir, yani böyle bir çıkıntılar oluşabilir. Özellikle yeni ve ciddi, yani böyle çok kapsamlı, ayrıntılı bir dikişe başlayacaksak mutlaka iğnemizi değiştiririz. Ama benim atölyemde çok sık iğne kırıldığı için, zaten sık iğne değiştirdiğimiz için de yeni ürüne başlarken çok değiştirmiyoruz ama eğer uzun süre kullanılmış bir iğne ise mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Singer marka üzerinden yola çıkacağım ama anlattıklarım veya anlatacaklarım her markanın iğneleri için geçerlidir. Onu söyleyeyim. Singer marka iğnelerin bakın, bir dokuma kumaşlar için olan iğneleri vardır. İşte viskon, krep, şifon, gabardin, patiska, Amerikan bezi gibi kumaşlar için, dokunmuş olan kumaşlar için olan iğneleri vardır. Onların farklı kalınlıkları vardır. Ayrıca örme kumaşlar için olan iğneleri vardır. Bunlarda jarse, penye, 2 iplik, 3 iplik, şardonlu, şardonsuz, triko kumaşlar için geçerlidir. Bunların da iğne numaraları vardır. Şimdi tek tek hepsini size anlatacağım. Şimdi standart normal Singer'in dokuma kumaşlar için olan iğnesiyle başlayalım. Bakınız, bu iğnelerin her iğnenin bir kodu vardır. 20-20, 20-22, 20-45 gibi. Düz dokuma olan kumaşların, yani şu kodu 20-20 olan
Düz dokuma kumaşlar için olan iğnenin de ayrıca numaraları vardır. 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18 diye gider. Bu kodu 20-20 olan, isterseniz not alabilirsiniz. 20-20 olan düz dikiş iğneleriyle dokuma olan kumaşları dikebilirsiniz. Numaraları neye göre değişir? 14 numaradan yola çıkarak söylersem 14 numarayla orta kalınlıktaki ve kalın kumaşları dikebiliriz. Genelde de en çok kullandığımız dokuma kumaş iğnesi bizim 14 numaradır. Numarası değiştikçe yani aşağıya doğru indikçe, inceldikçe kumaşımızın inceldiğini, kalınlaştıkça da kumaşımızın kalınlaştığını düşünün. Yani işte 11 numarayla daha ince kumaşları dikerken 8-10 numaralarla ipek, tül, şifon gibi kumaşları dikmemiz gerektiğini, 14 numaradan yükseldikçe 16 numarada daha kalın şardonlu 3 iplik kumaşlar gibi, kot kumaşlar gibi. Ayrıca kot kumaşlar için kalınlığı 18 numara olan iğnelerin olduğunu, deri iğnelerin olduğunu da bilin. Şu iğne üzerindeki açıklamaları okuyorum. Dokuma doğal sentetik kumaşlar diyor. 20-20, 90'a 14. Şuraya dikkat edeceksiniz. İğne alırken şuradaki açıklamaları ve şunu okuyacaksınız. Bakın şimdi benim elimdeki iğneler. Bu da normal 20-20, 11 numara bir iğne. Singer'in iğnesi daha ince kumaşlar için tasarlanmış. Buna bakıyoruz neymiş? 20-20, 16 numara iğneler daha kalın kumaşlar için tasarlanmıştır. Kod numarası da üzerinde yazıyor. Dokuma doğal sentetik kumaşlar diyor. Bakın bu da 20-26, 16 numara bir iğnedir. Üzerinde ekstra kalın kumaşlar. Yani ne demek? Kot kumaşlar, kalın gabardin kumaşlar, çadır kumaşları gibi kumaşları dikebiliriz bununla. Bu da normal 90'a 14 normal dokuma kumaşlar için. Şu elimdeki de 12 numara 20-22. Şimdi birazdan da bunları anlatacağım. Düz makina dokuma kumaşlar için olan iğne kodumuz 20-20'dir. Ve bunun 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18 gibi iğne kalınlıkları vardır. Bununla dokuma olan kumaşları dikeriz. İğne inceldikçe kumaş incelir, iğne kalınlaştıkça kumaş kalınlaşır. Eğer bu iğnelerle her tür kumaşı dikerseniz dikiş kaliteniz bozulacaktır. Penye bir kumaşı dikerseniz delinecektir, dikmeyecektir, büzecektir, dikiş bozuklukları olacaktır ve dikişiniz kalitesiz olacaktır. O yüzden dokuma olan kumaşları dokuma kumaşlar için üretilen düz dikiş iğnelerinden kullanmamız gerekiyor. Markası ne olursa olsun. Gelelim bu kumaşlarla penye dikersek sivri uçlu oldukları için kumaşımızı deler. Yani penye kumaşımızı deler. 14 dokuma kumaşta orta kalınlık dedik. 18 kalın kotlar için, 16 kalın kumaşlar için, 8, 9, 10, 11 ince kumaşlar için. Kodu 20-20 olacak. Dokuma kumaşlar için seçiyoruz. Buraya kadar inşallah dokuma kumaşlar için olan kodu 20-20 olan iğnelerimizle ilgili açıklamaları anlamışsınızdır. Şimdi geçiyoruz jarse, penye ve örme kumaş iğnelerine. Jarse iğnesi, penye iğnesi dediğimiz iğnelerin kod numarası 20-45'tir hanımlar. Bunlara jarse iğnesi de diyoruz. Bunlarla her türlü penye kumaşlarımızı, esnek örgü kumaşlarımızı, triko kumaşlarımızı dikebiliriz. Bu jarse penye iğnesi olan iğnelerin kodunu 20-45 olduğunu ve 20-20 kod ile karıştırılmaması gerektiğini söylüyorum. Aynı bunda dokuma kumaşlarda olduğu gibi jarse kumaş iğnelerinde de kalınlık numaraları vardır. Yani dokuma kumaş iğnesi alıp 11 numarayla ben ince penye dikebilirim değil. Penye kumaşlarda da penye kumaşın kalınlığına, inceliğine göre 11 numara, 14 numara, 16 numara diye gider. İnce penyeler için 8 veya 10 numarayı kullanırız. Penye kumaşlarda yani örgü jorjet, jarse kumaşlarda biz genellikle 11 numarayı kullanıyoruz. Eğer 2 iplik 3 iplik dikiyorsak da 14 numara ama kodu 20-45 olan jarse iğnesi yani örgü kumaşlar için esnek kumaşlar için üretilen iğneleri kullanıyoruz. Orta kalınlıktaki penyeler için 14, inceldikçe numara düşüyor. Kalınlaştıkça ve şardon arttıkça numara yükseliyor.
Örme kumaş iğneleri ile dokuma kumaş iğneleri arasında da uçlarındaki, iğnenin ucundaki sivrilik, incelik, uzunluk farkları vardır. O kumaş özelliklerine göre yapılmıştır. Yani kumaşı rahat diksin, delmesin, delikler oluşturmasın, büzdürmesin veya çok böyle marullandırılmasın diye üretilen iğnelerdir ve bence büyük bir şanstır. Her kumaşa doğru iğneyi kullanırsak da biz bunu dikişimizi çok düzgün yaparız. Bir de şey var, karışık paketler satılıyor. Yani şöyle bir paket diyelim ki şu benim elimdeki şu an 14 numara dokuma kumaşlar için. Dokuma kumaşlar için beşli paketler halinde, blister halinde satılıyor. Biri 14 numara oluyor, 11 oluyor, 16 oluyor. Yani evde kişisel kullanım için sizin işinizi görür. Bizim işimizi çok fazla görmüyor. Toplu kullandığımız için hep biz 5-5-5 alıyoruz ama her zaman jarse dikmeyeceğiniz için, her zaman şifon dikmeyeceğiniz için bir tane şifon iğnesi olsa elinizde, her şifon diktiğinizde kullanırsınız. Onları küçük paketlersiniz, numaraların üzerine yazarsınız gibi. Yani videonun tam ortasında şunu söylemek istiyorum. Hangi kumaş, hangi kod, hangi incelik ve kalınlık? Yani kumaşımız bu. Örme kumaşlar için mi, dokuma kumaşlar için mi? Hangi kumaş ise onun hangi inceliğine göre 3 aşamada seçmemiz gerekiyor iğne numaralarımızı seçerken. Yani kumaş türüne göre, kumaşın inceliğine ve kalınlığına göre. Jarse iğneleriyle, penye iğneleriyle düz dokuma kumaşları dikemeyiz. Düz dokuma kumaşlarla jarse penyelerimizi dikemeyiz. Doğru iğne mi seçtik? Yani örme kumaş için örme kumaş iğnesi mi seçtik? Onu da kumaşın inceliğine ve kalınlığına göre karar veriyoruz. İster internetten alın, ister gidin pazardan alın, ister bir mağazadan alın. İğneleri alırken size iğneyi satan kişi bütün özelliklerini elbette ki anlatmayacaktır. Hatta şunu bile yapmışlardı. Benim bir kez başıma gelmişti. O zaman Çorlu'daydım. Dedim ki bununla overlock iğnesi alacağım. Ne kadar fiyatı dedim. Atıyorum şimdi overlock iğneleri 30 liraysa o zaman bana 10 lira gibi bir fiyat söylemiştim. Aa dedim indirimde mi? Evet indirimde. Bana verdiği iğne düz dikiş iğnesiydi. Dedim ki bakın bunun kodu yanlış, bu düz dikiş iğnesi, overlock iğnesi değil. Yo dedi biz veriyoruz dedi, dikiyorlar, alıyorlar insanlar dedim. İnsanlar bilmiyor ki. Yanlış veriyorsun, yanlış satıyorsun. O kişi onu overlock iğnesi zannederek alıyor. Evine götürüyor, bakıyor ki dikmiyor. Overlock çekemiyor veya bozuk oluyor. Bu sefer başlıyor. Yani iğneden kaynaklandığını düşünmüyor. Dikiş bozukluğunun servise arıyor, birini çağırıyor, dikiş dikemiyor. Uzun süre dikişe ara vermek zorunda kalıyor. Çünkü hemen servise götüremiyor gibi. O yüzden hangi iğneyi nereden alacak olursanız olun benim size gösterdiğim kod, isim ve incelik numarasına dikkat ederek alacaksınız. Şimdi de biraz overlock iğnelerinden bahsetmek istiyorum size. Overlock iğnelerinin kodu 20-22'dir hanımlar. Daha ince ve uzun üretilirler overlock makinesine uygun olmak için. Overlock makinenizde mutlaka overlock iğnesi kullanmanız gerekiyor. Maalesef biraz pahalı iğneler diğer düz dikiş iğnelerine göre. En ucuzları normal dokuma kumaşlar için olan iğnelerdir. Penye iğneleri biraz daha pahalıdır. Ama en pahalı olanlar overlock iğneleridir. Şu an benim elimde örgü ve orta ağırlıkta esnek kumaşlar için olan ve 12 numara bir overlock iğnesi var. Yani ince penyeleri overlock makinesinde overlocklarını çekmek için kullandığımız iğne var. Üzerinde iğnenin özellikleri de yazıyor. Dip işte aslında bir iğneyi çıkarıp size şuradan uç nedir, gövde nedir, dip nedir onu anlatmam gerekiyor. Şimdi bunlar hep bahsettiklerimizde bizim ev tipi makineler için, sanayi makinesi için olanlar da ayrı biliyorsunuz. Onlar için ayrı bir video çekeceğim. Yani ben şu an size ev tipi düz dikiş ve overlock makinelerini anlatıyorum. Bunların da gene kumaş kalınlığına göre numaraları değişir. Düz dikişin değişir, jorjetin değişir, overlock'un değişir. Hem numaraları değişir hem kumaş kalınlıkları. Overlock makinalarında da mutlaka kumaşa uygun bir iğne seçimi yapmamız gerekiyor. Arada sırada iğnelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Mutlaka makine bakımı yaptıktan sonra iğnelerimizi de değiştirmekte
fayda var. Benim bu iğnem daha iyi dikiyor, işte bir şey olmaz, bir şey etmez diye düşünmeyin. Uzun süre iğneyle dikiş diktiyseniz şunu yapabilirsiniz. Kullanmışsınızdır uzun süredir. İğneniz gene fena değildir, iyidir. Benim öyle bir yedek iğne kutum var. Oraya koyuyorum onu. İşte bir tane örgü kumaşlar için var, bir tane dokuma, bir tane de overlock için küçük kutularım var. Yedek iğne kutusu diyorum. Yeni bir ürüne başlarken eski iğneyi çıkarıyorum. Yedek iğne kutusuna koyuyorum ve yeni bir iğneyle ürünümü dikmeye çalışıyorum. Dikişim düzgün olsun, işim rast gitsin, yolunda gitsin, çabuk ilerlesin diye. Çünkü şunu da düşünmeyin, yanlış iğne seçimi veya yanlış iğneyle dikmek sizde kendinizi ben dikiş dikemiyorum, bu işi hala öğrenemiyorum, hala beceremiyorum hissi de uyandırmasın. Kesinlikle böyle bir şey yok. İğneleriniz, yani bir makinede bir problem yaşıyorsanız bilin ki ya iğneyi yanlış takmışsınızdır ya da yanlış iğne kullanıyorsunuzdur. İlk önce oradan yola çıkın. Daha sonra işte bir yerine ip mi sıkışmış, toz mu kaçmış, yerinden mi oynamış, ondan sonra sırayla bakmaya devam edersiniz. Ben tabii ki bununla ilgili de bir video sizler için çekeceğim inşallah. Şimdi düz dikiş overlock iğneleriyle ilgili bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Ayrıca tabii gene Singer'in ve diğer markaların ürettiği deri iğneleri, kot iğneleri, işte şeyler var. Böyle kalın kumaşları dikmek için iğneler var. Benim elimde bir tane vardı. Hemen şimdi size onu bulunca göstereyim. Evet. Şu denim iğne, ekstra kalın kumaşlar için diyor. Bunun kodu da 2026. Şöyle bir ekranını sabitleyerek size göstermeye çalışayım. Bunun da özellikleri var. Bu neydi? Düz dikiş için şu paketlerde veya şu paketlerde satılıyor. Bu da 16 numara dokuma doğal sentetik kumaşlar için olan iğnemmiş. Bu da daha kalın kumaşlar için satılıyor. İğne paketinin şöyle olması veya şöyle olması fark etmiyor. Onu da söyleyeyim. Önemli olan burada yazan kumaş kalınlığına göre olan kalınlık numaraları, şurada yazan kod numaralarıdır. Söylediğim gibi bunların hepsi sanayi tipi makineler, ev tipi makineler için anlattığım şeylerdir. Örneğin ev tipi makinelerin bir tarafı düzdür, bir tarafı kesiklidir ve iğneyi doğru takmamız gerekir. Sonuna kadar oturtmamız gerekir. Sanayi tipi makinelerde iğnelerin dip iğne kısmı tamamen yuvarlaktır, tam devirdir, böyle döner. Alırken de iğnenizi ev tipi için aldığınızı, yani gidip dükkana veya internete girdiğinizde şöyle yapın veya şöyle sorun. 14 numara dokuma kumaş iğnesi kodu 2020 böyle arayın. İşte 2045 böyle arayın. 2022, 2020, 14 numara, 16 numara ev tipi diyerek arayın. Direkt ben dikiş makinesi iğnesi aldım. Bana o kadar çok mesaj geliyor ki bu iğneyi aldım dikmiyor. Bana bunu diker dediler, yapmıyor. Mesela bazı buradan kumaş sayfalarına da parmak sallamak istiyorum. Tuhafiyecilere de parmak sallamak istiyorum. Biraz kızmak istiyorum. İşte kaban dikeceğiz diyelim ki. Gidiyor bununla kaban olur. Ne biliyorsun olur. Yani kumaş bilgin yoksa insanlara sırf satmak için bununla olur deme. 3 iplik kalın bir penye kumaşı. Evet, ondan bir üst giyim olur ama telalı astarlı kaban olmuyor yani. Veya bir satıcı işte internetten almak sizin şeyiniz. İnternet satıcısı onu bilemez. Yani Instagram'dan alıyorsanız onu iyi sorun, iyi anlayın ama bütün satıcılar da sizin bütün sorularınıza cevap vermekle yükümlü değiller. Siz ne alacağınızı bilin. Ben kaban dikeceğim, işte gabardin kaşe bir kumaş almak istiyorum. Rachel Besteli almak istiyorum. 20-20-14 numara dikiş iğnesi almak istiyorum. Ne alacağınızı bilin. Bilinçli tüketici olun. Elbette ki insanlar malını satmak istiyor. Bu kesinlikle şimdi yanlış da anlaşılmasın. Dolandırıcılık veya kandırıcılık anlamında söylemiyorum. Bazen soruyu da yanlış sorabiliyorsunuz. Karşı taraf da yanlış anlayabiliyor. Sizin o iğneyi yanlış almanız da karşı tarafın suçu olmuyor aslında. Ne demek istediğimi anladınız. İnsan kendi emeğidir. Her zaman söylüyorum. Bunu kendinize yapın, bilin. İşte evdeki iğnelerinizi çıkarın, bakın bende hangi iğneler varmış diye. Benim videomu durdurup not alın. Kod numaralarını yapın. Instagram sayfamdaki hikayelerimden de paylaşmaya çalışacağım. Paylaştığım gönderilerim de var Instagram'da.
Şimdi bu konuyu anlatanlar mutlaka var. Yani hangi kumaşa hangi dikiş iğnesi defalarca anlatılmıştır. YouTube'da bakmadım ama ben bir konuyu ilk kez ben anlatıyormuşum gibi anlatmayı seviyorum. Bana gelen gene yorumlar ve mesajlarda hocam internette baktım işte şu konuyu araştırdım ama çok bir şey anlamadım. Siz anlatır mısınız? İlkokul öğrencisini anlatır gibi anlatıyorsunuz. Bazen bu benim hoşuma gidiyor diyorlar. Benim de komiğime gidiyor. Gerçekten ilkokul öğrencisini anlatır gibi mi anlatıyorum? Bunu merak ediyorum. Ama böyle anlatıyorum. Yani basitten karmaşa ve biraz uzun uzun anlatmayı seviyorum. Her videomda da bundan şikayet ettiğimin farkındayım. Çok karışık, çok uzun uzun geliyorsa da lütfen bunu bana yorumlar kısmına yazınız. Şimdi özet olarak iğne değişimi önemlidir. Hangi aralıklarla yapacaksınız? Yeni bir işlem yani diktiniz. İğnenizde hiçbir değişiklik olmadı. Ayda bir genel bakımını zaten makinenizin yapacaksınız. İğne değişiminde onu yapın. Her makine bakımı yağlamasında iğne değişimini yapın. Yedek iğne kutusuna koyun. Olur da kara günler için bir gün iğneniz hiç olmaz kalmaz bitmez. O yedek iğne kutusunda ilk yardım çantasından iğnelerinizi çıkarırsınız. İğneyi kalınlığına göre, esnekliğine göre ve nerede kullanacağımıza göre seçiyoruz dedik. Kalınlığına göre yani ince kumaşlar için mi kalın kumaşlar için mi? Özelliğine göre düz dokuma kumaşlar için mi örme kumaşlar için mi? Örme kumaşların hangi kalınlığına göre? Hangi makineye göre overlock'ta mı kullanacaksınız, düz dikişte mi kullanacaksınız? Buna göre seçiyorsunuz. Bunu da söyledik. Ayrıca nakış yapmak için de nakış makineleri için de ayrı nakış iğneleri var. Onlarla ilgili de bir gönderi inşallah belki bir gün hazırlayabilirim sizler için. Son olarak deyip 5 dakika son 5 dakikama şunları eklemek istiyorum tekrar size. Orijinal marka iğne kullanmanız önemli. Singer'e Singer, Paf'a Paf, Janome'ye Janome gibi ama Singer iğneler Paf'ta, Janome'de ve diğer markalarda kullanılıyor. Kullanabilirsiniz. Tercihimiz sizin orijinal iğne kullanmanızdır. Orijinal iğne kullanmak ve doğru iğne kullanmak yüzünüzü güldürür. Dikişinizi güzelleştirir. Doğru iğne seçimi, iğneyi doğru takmak, makinamızın bakım ve onarımını yapmak gereklidir. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok hızlı ve kısa anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Instagram'dan sormayın. Yorumlar kısmına yazın ki diğer gelen takipçilerimiz de okuduğu zaman bilgilensinler. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi, hikayelerinizde paylaşmayı ve arkadaşlarınıza duyurmayı lütfen unutmayın. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.